Merhabalar, Hisse Longçu YouTube kanalıma hoş geldiniz. Her hafta cumartesi olduğu gibi ucuz hisseler, cazip hisseler strateji videomuzla yeniden birlikteyiz. Evet arkadaşlar, bu hafta gelen düşüşlerle bazı hisselerimizde satış noktalarına geldik. Bazı hisselerimizde eklemeler yapacağız. Ucuz hale gelmiş yeni güzel hisseler var. Hepsini inceliyor olacağız. Öncelikle stratejimizi şöyle kısaca bir hatırlatmak istiyorum. Sonrasında mevcut her hafta takip ettiğimiz listenin son durumunu inceleyeceğiz. Ardından da bu hafta listemize ekleyebileceğimiz ucuz yeni hangi hisseler var onları hep beraber filtreliyor olacağız arkadaşlar. Başlamadan önce burada anlatılanların yatırım tavsiyesi olmadığını hatırlatmak isterim. Tamamen eğitim amaçlıdır. Şimdi stratejimizi hatırlayalım. Arkadaşlar stratejimizde iki farklı indikatör kullanıyoruz. Bir tanesi Kaufman hareketli ortalaması, şu grafikte gördüğünüz siyah çizgi. Diğeri ise alt kısımda gördüğünüz Williams yüzde aralığı. Şimdi bu iki indikatörü öncelikle listemizden çıkartıyorum. Evet, şimdi nasıl ekleyeceğiz onu gösterelim. Öncelikli olarak haftalık grafikte çalışıyoruz arkadaşlar. Grafik periyodunu bu kısımdan değiştirebilirsiniz. Bakın burada işte 1 saniyeden işte aylık grafikler, ne bileyim günlük grafikler hepsini bulabiliyorsun. Haftalık olarak seçiyoruz. Göstergeler kısmına geliyoruz. Buraya Williams yazıyoruz arkadaşlar. Evet, yazmaya başladığımızda Williams yüzde aralığı indikatörü çıkıyor. Tabii bende bu favorilerde olduğu için en başta çıkıyor. Sizde daha aşağılarda çıkabilir. Buradan ararsınız arkadaşlar. Williams yüzde aralığını seçiyoruz ve listemize eklendi. Şimdi Williams yüzde aralığında nasıl ayarlar yapacağız? Ona bakalım. Williams yüzde aralığının üzerine gelip şuradaki ayarlar kısmına tıkladığımızda girdiler, uzunluk 10, kaynak, kapanış, zaman aralığı, grafik, zaman aralığının kapanmasını bekleyin, tikli olacak. Stil kısmına geldiğimizde ise gördüğünüz bütün kutucuklar tikli olacak arkadaşlar. Sadece üst band -10, middle level -40, alt band -90 olarak ayarlanacak. Ve tamam diyoruz. Şimdi sıra geldi diğer indikatörümüze. Tekrar göstergeler kısmına tıklıyoruz. Bu sefer de Kaufman yazıyoruz. Evet, Kaufman Moving Average. Parantez içerisinde KAMA. H. Potter'ın oluşturduğu indikatörü buluyoruz arkadaşlar. Onu seçiyoruz ve listemize ekliyoruz. Evet, şimdi bunun da ayarlarına bakalım. Bunun ayarlarında herhangi bir değişiklik yapmıyoruz. Default olarak 21 olarak geliyor ve 21 olarak bırakıyoruz arkadaşlar. Sadece stil kısmında rengi istediğiniz renge ve kalınlığa değiştirebilirsiniz. Evet, şimdi bu indikatörleri nasıl kullanıyoruz ona bakalım. Arkadaşlar stratejimizde şu altta gördüğünüz kesik yatay çizgiler -90 seviyesini, üstte gördüğünüz kesik yatay çizgiler -10 seviyesini ifade ediyor. İkisinin arasında kalan kesik olmayan yatay çizgi ise -40 seviyesini ifade ediyor. Şimdi haftalık kapanışlara bakıyoruz arkadaşlar. Haftalık kapanışlarda -90 seviyesinin altında bir haftalık kapanış varsa ve aynı zamanda şurada olduğu gibi düşen bir mumsa bütçemizden böldüğümüz eşit miktarlarla toplama yapıyoruz. Burada bütçenizi minimum 6 veya 8'e bölmenizi tavsiye ediyorum. -90 seviyesinin üzerinde bir haftalık kapanış geldiğinde ise toplamayı bırakıyoruz. Bakın burada TAV Havalimanları hissesinde 18 Mart 2023 haftasında -90 seviyesinin altında bir hafta kapanış yapmış ve burada toplamaya başlamışız. Bir sonraki hafta düşüş mumu ile devam etmiş olmasına rağmen -90 seviyesinin üzerine attığı için Williams yüzde aralığı indikatörü burada toplama yapmamışız. Ve sonrasında günümüze kadar geldiğinde baktığımızda %143'lük güzel bir karlılık elde edilmiş durumda. Peki üstteki -10 seviyesi ve ikisinin arasındaki -40 seviyesi ne işe yarıyor? Onları da şöyle açıklayayım. İşte -10 seviyesinin üzerine atasaya kadar herhangi bir şey yapmıyoruz. Bekliyoruz arkadaşlar. -10 seviyesinin üzerine attıktan sonra ise uyumsuzluk arıyoruz. Uyumsuzluktan kastım şu. Mesela geçtiğimiz haftalar yakın bir dönemde mesela 8 Temmuz haftasından 16 Temmuz haftasına geçerken fiyatın bir önceki haftaya göre yükseldiğini görüyorsunuz. Fakat bakın burada Williams yüzde aralığı indikatörü yönünü aşağı çevirmiş. Bu tip durumlarda elimizdekilerin yarısını satıyoruz. Kaç defa yaşanıyorsa bu durum, -10 seviyesinin üzerinde kaç defa yaşanıyorsa her defasında elimizdekilerin yarısını satıyoruz. Ve sonrasında bakın 2 haftadır TAV Havalimanları hissesinde düşüş geliyor arkadaşlar. -40 seviyesi ne işe yarıyor? -40 seviyesinin altında bir haftalık kapanış geldiğinde ise elimizdekilerin tamamını satıyoruz arkadaşlar bu sefer de. Şimdi baktığımızda TAV Havalimanları hissesinde bu hafta itibariyle -40 seviyesinin altında haftalık kapanış geldi ve burada elimizdekilerin tamamını satıyoruz arkadaşlar. Sadece şunu söyleyebilirim. Burası daha önce bakın 261 seviyesi daha önce destek olarak çalıştığı için isterseniz bu destek seviyesinin de kırılmasını bekleyebilirsiniz arkadaşlar satış. 261 seviyesinin altında 2 gün düşüşle kapanış yapıyorsa o zaman da stop olunabilir. Böyle desteklere yakın seviyelerde Williams yüzde aralığı sat veriyorsa bir desteğin de kırılmasını beklemek yararlı olabilir arkadaşlar. Evet, ben TAV Havalimanları hissesini Williams yüzde aralığı indikatörümüz aşağı yönlü kırıldığı için listemizden çıkartıyor olacağım. Tabii öncesinde Kaufman hareketli ortalamamız ne işe yarıyor ona da bakalım. Kaufman hareketli ortalamasını şu şekilde kullanıyoruz arkadaşlar. Anlatmış olduğum stratejide ayrıca bazı kurallarımız var. Bunlar neler? Hep birlikte hatırlayalım. Olmazsa olmaz kuralımız uygulayacağımız şirketin mutlaka kar ediyor olması lazım. İkinci kuralımız piyasa değeri bölü defter değeri oranı 5'ten küçük olması gerekiyor. Üçüncü kuralımız ise FK oranımız yani fiyat bölü kazanç oranımız 20'den küçük, 0'dan büyük olması gerekiyor. Ve ayrıca mümkünse BIST 100 hisselerinden seçmek istiyoruz arkadaşlar. BIST 100'ün dışında kalan hisseleri çok tavsiye etmiyorum. Evet, bu kurallardan karlılık hariç yani şirket zarar etmiyor. Fakat piyasa değeri bölü defter değeri veya FK oranı belirlemiş olduğumuz seviyelerin üzerinde. Bu tip bir durumda -90 seviyesinin altında yine bir haftalık kapanış geliyorsa ve aynı zamanda fiyat Kaufman hareketli ortalamasının üzerindeyse yine de alım yapılabilir. Fakat burada satış kuralı şu şekilde değişiyor. Bu sefer Kaufman hareketli ortalaması aşağı yönlü kırılıyorsa yani altında bir haftalık bir kapanış yapılıyorsa o zaman stop olmak gerekiyor arkadaşlar. Evet, stratejimiz bu kadar basit ve TAV Havalimanları hissesinde %143'lük karlılıkla TAV Havalimanları hissesini bu hafta satıyoruz ve listemizden çıkartıyoruz. Şimdi diğer hisselerimizle tek tek devam ediyor olacağım. Arkasından da önümüzdeki dönem için hangi hisseler ucuz hale geldi, hangilerini toplayabiliriz bunun filtrelemesini hep beraber yapıyor olacağız.
Şimdi Asus hissesiyle devam ediyorum. Asus hissesinde daha önce 2 defa toplama yaptık. Şu anda %18 karlılığımız var. Tekrardan eksi 90 seviyesinin altına düştüğümüzü görüyoruz. Bu hafta Asus hissesine bir alım daha ilave edebiliriz arkadaşlar ve ilave alımı ekliyorum. Kimtex Poliüretan'a bakalım. Kimtex Poliüretan'da şu anda %14 zarar durumundayız. Daha önce 5 defa toplama yaptık ve tekrardan eksi 90 seviyesinin altına geldik ve bu hafta bir alım daha ilave edebiliriz. İlave alımımızı da ekliyorum. Bakın Kimtex Poliüretan hissesinde daha önce 2023 Mayıs ayında eksi 90 seviyesinin altında kapanışları tamamladıktan sonra şöyle zirvesine kadar %138'lik güzel bir yükseliş görmüşüz. Önümüzdeki dönemde benzer bir yükselişin gelmesini bekliyorum. Şeker Gayrimenkul'e bakalım. Şeker Gayrimenkul hissesinde şu anda %6 zararımız var. Daha önce 5 defa toplama yaptık. Şu anda eksi 90 seviyesinin üzerinde seyrediyoruz. Dolayısıyla herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Bekliyoruz arkadaşlar. Daha önce Şeker Gayrimenkul hissesinde de Mayıs ayında eksi 90 seviyesinin altındaki kapanışlar tamamlandıktan sonra bakın satış yapacağımız seviyeye kadar %116'lık güzel bir karlılık elde edilmiş. Daha sonrasında karlılık daha da yükseldiğini görüyoruz. Evet, Ereğli hissesine bakalım. Ereğli hissesinde şu anda %30 karlılığımız var. Eksi 40 seviyesinin üzerindeyiz. Henüz satış yapmıyoruz. Bekliyoruz arkadaşlar. Ereğli hissesinde henüz bekliyoruz. Petkim'e bakalım. Evet, Petkim'de daha önce bir defa alım yaptık. 25 Mart haftasında. Bu hafta gelen düşüşle birlikte eksi 40 seviyesinin altında kapanış yaptığımızı görüyoruz. %17 karlılıkla Petkim hissesinde listemizden çıkartıyorum. Akçansa'ya bakalım. Evet, Akçansa'da şu anda %6 karlılığımız var. Daha önce 3 defa toplama yaptık. Akçansa hissesinde de eksi 40 seviyesinin altında kapanış görüyoruz. Eksi 10 seviyesinin üzerine bir türlü atamadı arkadaşlar Akçansa hissesi. Hep böyle yakın seviyelerinden geri döndü. Bu yüzden bu kuralımızı çok burada dikkate almıyorum. Tekrardan çok yakın bir seviyeden geri döndüğünü görüyoruz. Dolayısıyla %6 karlılıkla Akçansa hissesinde satıp listemizden çıkartıyorum. Derlux yatırıma bakalım. Derlux yatırım hissesinde şu anda %39 karlılığımız var. Eksi 40 seviyesinin üzerindeyiz. Herhangi bir satış yapmıyoruz, bekliyoruz. Ekleme de yapmıyoruz. Gayet güzel bir karlılığımız var. Tapti Oksijen'e bakalım. Tapti Oksijen'de daha önce 2 defa toplama yaptık. Şu anda eksi 10 seviyesinin henüz üzerine atmadık. %10 karlılığımız var. Gayet güzel. Bekliyoruz. Bantaş'a bakalım. Bantaş'ta daha önce bir defa alım yaptık. %14 karlılığımız var. Eksi 10 seviyesinin üzerine atmadan eksi 40 seviyesinin altında kırdığı için herhangi bir satış yapmıyoruz. Bekliyoruz arkadaşlar. Bobet'e bakalım. Boğaziçi Beton hissesinde daha önce 4 defa toplama yaptık. Şu anda eksi 90 seviyesinin üzerindeyiz. Herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Bekliyoruz. %8 zarar durumundayız. Daha önce eksi 90 seviyesinin altında kapanışları Aralık ayında tamamladıktan sonra şöyle baktığımızda %38'lik bir kazanç ortamı doğmuş. Satış yapacağımız seviyeye göre baktığımızda ise %28'lik bir karlılık imkanı sunmuş arkadaşlar bu stratejiye göre. Önümüzdeki dönemde benzer bir karlılık durumunu göreceğimizi düşünüyorum. Bir diğer hissemiz Kiler Holding. Kiler Holding'de daha önce 3 defa toplama yaptık. Şu anda %3 zararımız var. Eksi 90 seviyesinin üzerindeyiz. Herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Bekliyoruz. Bakın daha önce en son Kasım 2023'te eksi 90 seviyesinin altında kapanış yapmış ve sonrasında şöyle güzel bir yükseliş yaşanmış arkadaşlar. %91 gayet güzel. Satış yapacağımız seviyeye göre baktığımızda ise %50'lik bir kazanç imkanı doğurmuş. Tüpraş'a bakalım. Evet, Tüpraş'ta şu anda %3 zararımız var. Daha önce 2 defa toplama yaptık. Bu hafta itibariyle eksi 90 seviyesinin altındayız. Buradan bir alım daha Tüpraş hissesine ekleyebiliriz. Bakın Tüpraş'ta da eksi 90 seviyesinin altında. Hemen hemen şurada tam böyle eksi 90 seviyesinden yukarı döndüğünü görüyoruz. Ve baktığımızda %46'lık bir kazanç imkanı sunmuş. ODAŞ'a bakalım. Evet, ODAŞ'ta da şu anda %3.51'lik karlılığımız var. Daha önce bir defa alım yaptık. Eksi 90 seviyesinin üzerindeyiz. Williams yüzde aralığı indikatörümüzde. Herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Bekliyoruz arkadaşlar. Doğuş'a bakalım. Doğuş Otomotiv'de daha önce 3 defa alım yaptık. Bu hafta itibariyle eksi 90 seviyesinin altında seyrediyoruz ve bir alım daha ilave ediyorum. 4. alımımızı ekledik. %9 zararımız var. Daha önce eksi 90 seviyesinin altında kapanışları tamamladıktan sonra şöyle baktığımızda %80'lik bir yükseliş gerçekleştirmiş. Agrot'a bakalım. Agrot'ta 4 defa toplama yaptık. Şu anda eksi 90 seviyesinin üzerindeyiz. Herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Bekliyoruz. %22 karlılığımız var. Servet Gayrimenkul'e bakalım. Servet Gayrimenkul'de %23 karlılığımız var. Daha önce bir defa alım yaptık. Şu anda eksi 40 seviyesinin altında haftalık kapanış geldiğini görüyoruz. Servet Gayrimenkul listesinde %23 karlılıkla satıyoruz arkadaşlar. Evet, Credit West listesine bakalım. Daha önce bir defa alım yaptık. Şu anda %3 zararımız var. Eksi 90 seviyesinin üzerindeyiz. Herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Bekliyoruz arkadaşlar. Froto'ya bakalım. Evet, Froto listesinde %8 arkadaşlar zararımız şu anda eksi 90 seviyesinin altındayız. Daha önce 2 defa toplama yaptık. Bu hafta 3. alımımızı ekliyorum. Bakın daha önce Aralık ayında eksi 90 seviyesinin altında kapanışları tamamladıktan sonra %63'lük bir yükseliş gerçekleştirmiş Froto hissesi. Evet, Toaso'ya bakalım. Toasa'yı geçtiğimiz hafta listemize ekledik. Geçtiğimiz hafta %7'lik bir düşüş yaşadı. Bu hafta da eksi 90 seviyesinin altında. Dolayısıyla bir alım daha ekliyoruz arkadaşlar. Daha önce Aralık ayında eksi 90 seviyesinin altında düştüğünü görüyoruz ve sonrasında %68'lik bir yükseliş gelmiş Toasa hissesinde. Evet, Akfen Yenilebilir Enerji, bunu da geçtiğimiz hafta listemize ekledik. Bu hafta yine eksi 90 seviyesinin altında olduğumuzu görüyoruz. Bir alım daha buradan ekliyoruz. Bu hafta düşüş gelmiş olmasına rağmen yönünü yukarı çevirdiğini görüyoruz. Williams yüzde aralığı indikatörünün. Artık burada birkaç hafta içerisinde ben güzel yükselişlerin gelmesini bekliyorum. Daha öncesinde şöyle baktığımızda Aralık ayında eksi 90 seviyesinin altında kapanışlar görüyoruz ve zirvesine göre baktığımızda %125'lik kazanç imkanları sunmuş. Evet arkadaşlar, şimdi listemize hangi hisseleri ekleyebiliriz? Hep beraber bir filtreleme yapacağız. Bunun için TradingView sitemizin ana ekranına geçiyoruz. Evet, TradingView ana ekranında bakın şu sol tarafta 3 tane yatay çizgi var. Buna tıklıyoruz. Ürünler kısmına geliyoruz ve sonrasında takipçiye tıklıyoruz arkadaşlar. Ve hisselere tıklıyoruz. Evet, karşımıza böyle bir hisse takipçisi ekranı çıkıyor. Şimdi burada öncelikli olarak endeksi BIST 100 olarak ayarlıyorum. Ve sonrasında şuradaki artı butonundan Williams yüzde aralığı indikatörünü ekliyorum. Evet, burada ayarlar kısmından periyodu 10 olarak revize edemediğimiz için eksi 90 seviyesinin altındakileri değil de eksi 70 seviyesinin altındakilerini aratacağız. Burayı bir hafta olarak değiştiriyoruz. Biliyorsunuz stratejimizi haftalık grafikte uyguluyoruz ve filtre ekliyoruz. Şimdi yandaki küçük oka tıklıyoruz ve manuel kurulum diyoruz. Şu kısmı küçük olarak değiştirip
Alttaki kutucuğa da eksi 70 giriyoruz arkadaşlar. Ve uygula diyoruz. Evet, şimdi tekrar artı butonuna basıyoruz. Ve bu sefer finansallar kısmına giriyoruz arkadaşlar. Brüt karı seçiyoruz. Ve 3 aylık olarak işaretleyip filtre ekliyoruz. Sonra yandaki küçük oktan manuel kurulum diyoruz. Burası büyük olarak kalıyor ve şuraya 0 diyoruz. Uygula diyoruz arkadaşlar. Yani burada zarar etmeyen, karlı durumda olan şirketleri filtrelemek amacıyla bunu yaptık arkadaşlar. Fakat TradingView bazen hatalı sonuçlar verebiliyor. Bu yüzden en son elimizde kalan hisseleri ben tek tek kontrol etmeyi tercih ediyorum. Ve ettiğim kontrollerde de aslında zarar eden fakat burada filtrelemeden geçmiş, zarar etmiyormuş gibi gözüken hisseler çıkabiliyor arkadaşlar. O yüzden en son elimizde kalan hisseleri manuel kontrolle yapmakta fayda var. Tekrar yeni filtre ekle butonuna tıklıyoruz. Bu sefer değerleme kısmına geliyoruz arkadaşlar. Fiyatın deftere oranını seçiyoruz ve yandaki küçük oktan 5 ve 6 diyoruz. Şu anda 31 hisseye düştük. Tekrar bir filtre ekliyoruz. Yine değerleme kısmından fiyatın kazancı oranı diyoruz. Yine yandaki küçük oktan manuel kurulum diyoruz. Sol tarafa 0, sağ tarafa da 20 yazıyoruz ve uygula diyoruz arkadaşlar. Şu anda 25 hisseye düştük. Biraz önce bahsettiğim karlılık durumlarını, fiyat kazanç oranlarını ve piyasa değeri bölü defter değeri oranlarını ben şu altta gördüğünüz 25 hissede tek tek kontrol ettim arkadaşlar. Ve aldığım sonuçlar bunlar. Evet, kalan 25 hisseyi ben manuel kontrolde yaptım arkadaşlar. Manuel kontrolde karlılıklarını kontrol ettim, fiyat kazanç oranlarını kontrol ettim ve piyasa değeri bölü defter değeri oranlarını kontrol ettim. Ve sonuç olarak şöyle baktığımızda şu yanlarına kırmızı bayrak koyduğum hisseler aslında zarar ediyor. Neler var burada? Arçelik var, Alarko var, Vestel var, İzdemir Enerji var, Cante var, ARD Grup Bilişim var ve Teknosa var. Bunları listemize eklemiyoruz. Sadece arada Kocaer var arkadaşlar. Kocaer listesine şöyle mavi bir bayrak koymuşum. Burada Kocaer hissesi fiyat kazanç oranı veya piyasa değeri bölü defter değeri oranı açısından stratejimize uygun değil. Yine de bunu listemize ekliyorum. Eğer ki Kaufman hareketli ortalamasının üzerindeyse ve Williams yüzde aralığı -90'ın altındaysa bunu da değerlendirebiliriz. Evet, şimdi eklenmiş haline şöyle hızlıca bakalım. Koç Holding gelmiş arkadaşlar. Williams yüzde aralığı indikatörü -90 seviyesinin altında. Buradan bir alım Koç Holding'e ekleyebiliriz. Türk Hava Yolları gelmiş. Evet, Türk Hava Yolları henüz -90 seviyesinin altına düşmemiş arkadaşlar. Bu yüzden Türk Hava Yolları hissesini bu hafta için listemizden çıkartıyorum. Şişecam'a bakalım. Evet, Şişecam'da -90 seviyesinin altında kapanış gelmiş. Şişecam'ı listemize ekliyorum. Bakın daha önce şurada -90 seviyesinin altında kapanış gelmiş en son 2023'te. Ve arkasından şöyle baktığımızda %19'luk bir yükseliş gerçekleşmiş. Benzer bir yükselişi önümüzdeki dönemde Şişecam'da görebiliriz. Türk Traktör listemize eklenmiş. Burada da Türk Traktör'e ilk alımımızı ekleyebiliriz. Türk Traktör'de de daha önce Kasım 2023'te -90 seviyesinin altında kapanışlar tamamlandıktan sonra şöyle baktığımızda %56'lık bir yükseliş yaşanmış. Borusan listemize eklenmiş. Borusan daha önceki haftalarda da -90 seviyesinin altındaydı fakat bu hafta itibariyle piyasa değeri bölü defter değeri, FK oranları da stratejimize uygun hale geldi. Dolayısıyla Borusan'da burada ilk alımımızı ekleyebiliriz. Aksen'e bakalım. Aksen listemize eklendi. Burada Aksen'e bu hafta -90 seviyesinin altında kapanış yapmış. İlk alımımızı ekleyebiliriz. Bakın daha önce Aksen'de stratejimizi uygulamıştık ve sonrasında şöyle baktığımızda %33'lük bir yükseliş yaşamışız. Sonrasında gelen düşüşle birlikte biz hissemizi satmışız. Fakat daha sonra tekrar bir yükseliş yaşadığını görüyoruz. Şok marketler listemize eklenmiş. Şok marketler henüz -90 seviyesinin altında değil. Listemizden siliyorum. Vespe listemize eklenmiş. Vespe -90 seviyesinin altında kapanış yapmış. Ve bir alım Vespe'ye ekliyoruz arkadaşlar. Daha önce de bakın Aralık 2023'te -90 seviyesinin altında bir hafta kapanış yaptıktan sonra şöyle baktığımızda zirvesinde %57'lik karlılık gelmiş. Bizim stratejimize göre satış yapacağımız noktaya göre %29'luk bir kazanç imkanı sunmuş. Zoran'e bakalım. Zoran'de -90 seviyesinin altında değiliz. Fakat burada Zoran'ı kaçırmışız arkadaşlar. 3 Haziran tarihinde şu an bu fiyat seviyelerine çok yakın olduğunu görüyoruz. Arada %2'lik bir farklılık var. Zoran listesinde de toplama yapılabilir. Hatta şurada ben ilk alımımızı Zoran'a ekleyeyim. Bakın Zoran'de de 2023 Aralık ayında -90 seviyesinin altında kapanışları tamamladıktan sonra şöyle baktığımızda ilk zirveye %38'lik bir karlılık gelmiş. Satış yaptığımız noktaya ise %25'lik bir karlılık imkanı sunmuş. Bera hissesi listemize eklenmiş. Bera hissesi henüz -90 seviyesinin altında kapanışlar yapmadı. Dolayısıyla Bera'yı listemizden çıkartıyorum. Evet, katılım evim hissesi listemize eklenmiş durumda. -90 seviyesinin altında uzun süredir kapanış yaptığını görüyoruz. Bu hafta itibariyle stratejimize uygun hale gelmiş. İlk alımımızı katılım evim hissesi için ekleyebiliriz. Ya bu hafta itibariyle fiyat kazanç oranı, piyasa değeri defter değeri oranı uygun hale geldi veyahut da yeni bilanço açıkladı. Karlı duruma geçtiği için stratejimize uygun hale gelmiş olabilir. Onu kontrol etmedim arkadaşlar. Bu hafta ilk alımımızı katılım evim hissesi için ekliyoruz. Bakın hisse çok ciddi düşüş yaptıktan sonra bir tepki yükselişi dahi yapamamış. Şöyle tepki yükselişini 69.65 seviyesindeki Fibonacci direncine kadar bile yapsa şu an bulunduğu seviyeden şöyle baktığımızda %63'lük bir karlılık imkanı sunabilir arkadaşlar. Evet, Kocaer'i kontrol edelim. Kocaer listesinde fiyat kazanç oranımız veya piyasa değeri bölü defter değeri oranımız stratejimize uygun halde değil dedik. Kaufman hareketli ortalamasının da altındayız. Bu yüzden Kocaer listesini listemizden çıkartıyorum. Evet arkadaşlar, bu hafta listemize eklenen hisseler bunlar. Şimdi en altta QQQ kodlu bir enstrüman görüyorsunuz. Şimdi hep beraber buna bakalım. Bu Nasdaq endeksinin, yani Amerika Nasdaq endeksinin ETF hali arkadaşlar. Aracı kurumunuzda yabancı hisseler için yatırım yapma özelliklerini aktif ettiğinizde QQQ ETF'ini de alabilirsiniz arkadaşlar. Bunun dışında başka birçok ETF de var. Stratejimize göre Nasdaq endeksi de artık stratejimize uygun hale gelmeye başladı. Burada da bir alım yapılabilir arkadaşlar ve ben ilk alımımızı ekliyorum. QQQ
ETF'ine. Bakın X90 seviyesine kadar geldiğini görüyoruz. Bir önceki X90 seviyesinin altında kapanışını yaptıktan sonra 15 Nisan haftasında şöyle baktığımızda zirvesine %21'lik bir kazanç imkanı sunmuş. Dolar bazlı bir kazanç imkanı arkadaşlar bu. Stratejimize göre satış yaptığımız seviyeye ise %14.74'lük dolar bazlı bir kazanç imkanı sunmuş. Şöyle baktığımızda bir önceki alım seviyelerinden şöyle hesapladığımızda satış yaptığımız seviyeye kadar şurada satış yapıyoruz. Bu sefer de %23'lük bir dolar bazlı kazanç imkanı sunmuş. Gayet güzel. Tekrardan Nasdaq endeksi uygun hale gelmeye başladı arkadaşlar. Bu yüzden QQQ ETF'ini de listemize eklemiş oldum. Hafta hafta hep birlikte takip edeceğiz. Evet, yayını bitirmeden önce şöyle bir duyuru yapmak istiyorum. Pazartesi günleri akşam saat 9 itibariyle her hafta canlı yayınlarımız devam ediyor. Bu canlı yayınlarda anlık olarak istek hisselerinizi yazıyorsunuz arkadaşlar. Hangi hisseleri analiz etmemi istediğinizi yazıyorsunuz ve ben de anlık olarak saat 9'dan 10'a kadar 1 saat boyunca yetiştirebildiğim sürece tüm hisselerin analizlerini yapmaya çalışıyorum. Hisse istek attı canlı yayınıma bekliyor olacağım. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.